Aracınızın motoru yorgun mu hissediyor? Gaz tepkisi gecikmeli mi? Yakıt tüketimi aldı başını gitti mi? Yoksa rölantide böyle bir dalgalanma mı var? Durun, hemen binlerce liralık masrafı gözden çıkarmayın. Çünkü bu bölümde çoğu tamircinin size söylemeyeceği bir sırrı açıklayacağım. Sorun sandığınız gibi motorda değil. Motorun zamanla unuttuğu o küçücük beyin hücrelerinde. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Size sadece birkaç liralık bir temizleyici sprey ile yüksek kilometreli motorunuzun o kaybolan gücünü nasıl geri getireceğinizi, yakıt tüketimini nasıl düşürebileceğinizi ve o sinir bozucu tekleme, rölanti sorunlarını nasıl tarihe gömebileceğinizi adım adım göstereceğim. İşte yol haritamız. Önce bu sensörlerin ne işe yaradığını tam olarak anlayacağız. Sonra hava, yakıt, gaz ve rölantiyi kontrol eden o kritik parçalara dalacağız. Motorun gizli gözlerini ve zamanlama sırlarını ortaya çıkarıp en sonunda da bu temizliğin ne kadar işe yaradığını gerçek kanıtlarla göreceğiz. Hazırsanız motor kaputunun altındaki bu sırlı dünyaya yolculuğumuz başlasın. Tamam, hadi konunun tam kalbine inelim. Şunu bir hayal edin. 300 bin kilometreyi devirmiş bir araba ama sadece birkaç basit sensör temizliğiyle gücünü geri kazanıyor, rölantisi bir anda pürüzsüzleşiyor ve hatta daha az yakmaya başlıyor. Bu bir efsane değil, bu bilimin ta kendisi. Sorun pistonlarda veya sübaplarda değil, asıl sorun motorun beyni olan ECU'ya ne yapacağını söyleyen sensörlerin kirlenmesinde. Bu sensörler motorun sinir sistemi gibi. İlk durağımız motorun en temeli ihtiyacı olan hava ve yakıt karışımını ayarlayan 3 kritik sensör. MAF, IAT ve oksijen sensörü. Bunlar motorunuzun doğru nefes almasını ve ideal şekilde beslenmesini sağlıyor. Bu üçlü arasındaki dans uyumsuzsa tüm performans düşer. IAT yani hava sıcaklık sensörü giren havanın yoğunluğunu beyne fısıldar. Ama asıl başrol oyuncusuyla başlayalım. Aracınızın gaz tepkisi tembelleşti mi veya yakıt tüketiminiz bir gecede fırladı mı? İşte size baş şüpheli. Kütle hava akış sensörü yani MAF. Hava filtresiyle gaz kelebeği arasında duran bu parça motora giren havanın miktarını ve kütlesini ölçüyor. Zamanla karter havalandırmasından gelen yağ buharı veya o aşırı yağlanmış performans filtreleri sensörün hassas telini bir film tabakasıyla kaplıyor. İşte bu kir tabakası motor beynini fena halde kandırıyor. Sensör aslında bolca hava girerken beyine diyor ki yeterli hava yok. Beyin de bu yalana inanıp gereğinden fazla yakıt püskürtüyor. Sonuç artan yakıt tüketimi, çiğ yakıt kokusu ve boğuk bir hızlanma. Peki bu nasıl güvenle temizlenir? Burayı çok dikkatli dinleyin. Sensörü yuvasından nazikçe sökün. Sakın ama sakın balata spreyi veya genel amaçlı temizleyiciler kullanmayın. Bunlar sensörü anında bozar. Sadece ve sadece MEF sensörüne özel temizleyici sprey olmalı. O hassas tele veya filme asla parmağınızla, bir bezle veya herhangi bir aletle dokunmayın. Bu binlerce liralık bir sensörü saniyeler içinde çöp edebilir. Spreyi uzaktan kısa püskürtmelerle uygulayın, geri takmadan tamamen kuruduğundan emin olun ve son sihirli dokunuş, akü kutup başını 15 dakika kadar sökün. Bu beynin eski yanlış verileri unutmasını ve temiz sensörle yepyeni doğru değerleri öğrenmesini sağlar. Yalnızca bu tek adım bile gaz tepkinizi anında canlandırabilir. Sırf bu bilgi bile bir beğeni hak etmiyor mu? Eğer bu ipucu hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakarak bu içeriğin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdi yakıt verimliliğinizin sessiz katiline yani oksijen sensörüne geçiyoruz. Oksijen sensörleri egzoz gazlarını koklayarak motorun zengin mi yoksa fakir karışımlı mı çalıştığını beyne bildirir. Ancak zamanla üzerleri kurumla kaplanır. Bu kurum tabakası sensörün tepki süresini yavaşlatır. Bu gecikme yüzünden motor beyni sürekli bir adım geriden gelir. Siz gaza bastıktan sonra o bir saniye ne oldu der gibi tepki verir, bu da yakıtı boşa harcamasına ve gücü düşürmesine neden olur. Temiz bir O2 sensörü anlık geri bildirim sağlayarak beynin yakıtı en verimli şekilde kullanmasını sağlar. Bu basit temizlik sizi sensör başına yüzlerce liralık bir değişim masrafından, hatta zamanla bozulacak katalitik konvertör masrafından bile kurtarabilir. Tamam, motorumuz artık doğru nefes alıyor ve doğru besleniyor. Peki siz, yani sürücü, bir komut verdiğinizde, gaza bastığınızda ne oluyor? Eğer aracınızda bir tereddüt, bir kararsızlık varsa cevap bu bölümde. Gaz pedalına bastığınızda arabanızın sanki bir an düşünüp öyle hareket ettiğini hiç fark ettiniz mi? İşte bu genellikle kirli bir gaz kelebeği konum sensörünün yani TPS'in işidir. Bu sensör aslında motorun ses düğmesi gibidir. Siz gaza ne kadar basarsanız o da beyne o kadar sesi aç der.
Zamanla içine dolan toz ve karbon bu düğmenin cızırtı yapmasına, yanlış sinyaller göndermesine neden olur. Bu da motorun beynini karıştırır ve sonuç olarak düzensiz bir rölanti, ani güç dalgalanmaları veya tekleme gibi sorunlar yaşarsınız. Temiz bir TPS ise gaz pedalınıza dokunduğunuz an pürüzsüz ve anlık bir tepki demektir. Kırmızı ışıkta beklerken klimayı açtığınızda arabanızın devrinin düşüp titremesinden veya rölantinin kendi kendine inip çıkmasından bıktınız mı? Suçlu rölanti kontrol valfi yani IICV. Bu küçük motorlu valf siz gaza basmıyorken motorun stop etmemesi için gereken havayı hassas bir şekilde ayarlar. Zamanla karbon ve yağ birikintileri bu valfi yapışkan hale getirir veya sıkıştırır. İşte bu yüzden rölantiniz ya çok düşer ve stop eder ya da dalgalanır. Bu parçayı doğru bir şekilde temizlemek bu can sıkıcı sorunları tamamen ortadan kaldırabilir. Bakın, buradaki en güzel şey ne biliyor musunuz? Bu sensörleri temizlemek için profesyonel bir tamirci olmanıza gerek yok. Sadece doğru bilgiye ve doğru temizleyiciyle yüzlerce hatta binlerce liralık parça değişim masrafından kurtulabilirsiniz. Siz daha önce bu sensörlerden birini temizlediniz mi? Sonuç ne oldu? Kendi tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizimle ve diğer izleyicilerle paylaşın. Şimdi de genellikle göz ardı edilen ama motor beyni için hayati önem taşıyan iki sensöre geliyoruz. Bu sensörler motorun basınç ve sıcaklık gibi kritik verilerini okuyan gizli gözleridir. Çünkü motorun sadece nefes alması yetmez, çevresini ve kendi durumunu da hissetmesi gerekir. Manifold mutlak basınç sensörü yani MAP. MAP sensörü giren havanın kütlesini ölçerken, MAP sensörü emme manifoldunun içindeki hava basıncını yani vakumu ölçer. Bu motorun ne kadar yük altında olduğunu anlaması için kritik bir bilgidir. Yokuş mu çıkıyorsunuz, düz yolda mısınız? Beyin bunu MAP sensörü sayesinde anlar. Eğer bu sensör kirlenirse motor yükü doğru hesaplayamaz. Özellikle düşük devirlerde bir tork kaybı, hızlanmada tereddüt ve hatta vuruntu hissedebilirsiniz. Temiz bir MAP sensörü motorunuzun vites geçişlerini daha pürüzsüz hale getirir ve alt devirlerde daha canlı olmasını sağlar. Aracınızın normalden daha geç ısındığını veya motor soğukken rölantinin uzun süre yüksek kaldığını fark ettiniz mi? Soğutma sıvısı sıcaklık sensörü beyne yalan söylüyor olabilir. Üzerindeki korozyon veya kir tabakası sensörün motor 90 dereceyken bile beyne motor buz gibi demesine neden olur. Beyin de motorun hala soğuk olduğunu düşünerek ekstra yakıt püskürtür yani jigleyi açık bırakır. Bu durum hem korkunç bir yakıt israfına yol açar hem de motorun sürekli zengin karışımla çalışıp kurum yapmasına neden olur. Temizlendiğinde ise arabanızın çok daha stabil çalıştığını ve yakıt ibresinin daha yavaş düştüğünü göreceksiniz. Ve şimdi geldik en kritik ikiliye. Eğer motor bir orkestraysa bu iki sensör orkestranın şefidir. Motorun adeta kalp atışını ve beyin dalgalarını okuyarak her şeyin kusursuz bir zamanlama ile çalışmasını sağlarlar. Crank milli konum sensörü, CKP, motorun kalp ritmidir. Crank millinin tam olarak nerede olduğunu beyne bildirir, böylece ateşleme ve enjektör püskürtmesi en doğru milisaniyede yapılır. Eksantrik milli konum sensörü, CMP ise motorun beyin dalgalarını okur. Sübapların ne zaman açılıp kapandığını kontrol eder. Bu da özellikle değişken sübap zamanlaması yani VVT'si olan modern motorlar için hayati önem taşır. VVT sistemi motorun farklı devirlerde daha verimli nefes almasını sağlayan akıllı bir teknolojidir ve bu sensör olmadan çalışamaz. Bu iki sensör kirlendiğinde ki genellikle üzerlerine metal talaşları veya yağ çamuru yapışır, motorun tüm ritmi bozulur. Karşınızda yolda giderken aniden stop etme, marşa bastığınızda bir türlü çalışmama, rastgele gelen tekleme ve sarsıntılı bir rölanti gibi korkutucu sorunlar çıkar. Çoğu kişi bu durumda sensörün bozulduğunu düşünüp hemen değiştirir. Oysa çoğu durumda sorun sadece kirdir. Bu sensörleri temizlemek sizi yolda kalmaktan ve yüzlerce liralık belki de gereksiz bir parça değişiminden kurtarabilir. Rakamlar yalan söylemez. Yapılan testlerde 160 bin kilometrenin üzerindeki araçlarda bu anahtar sensörlerin temizlenmesi sonucunda ortalama olarak yakıt ekonomisinde %12'ye varan bir iyileşme, gaz tepkisi hızında %9'luk bir artış ve rölanti dalgalanmasında %16'lık bir azalma gözlemlenmiş. Bu sadece laboratuvar verisi değil, büyük filo şirketleri ve yetkili servisler her 50 bin 60 bin kilometrede bir önleyici bakımın bir parçası olarak bu sensör temizliğini yaparlar. Neden mi? Çünkü değiştirmek yerine temizlemek onlara binlerce lira tasarruf ettirir. Bu temizliği yaptınız, peki sensörlerinizi daha uzun süre nasıl temiz tutabilirsiniz? İşte size 5 profesyonel ipucu. 1. Kaliteli ve deterjan katkılı yakıt kullanın. 2. Hava filtrenizi düzenli olarak değiştirin. Kirli bir filtre, MAF sensörünüzün baş düşmanıdır. 3. PCV valfinizin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
Bu valv tıkandığında sensörleri kirleten o yağ buharının daha fazla dolaşmasına neden olur. Asla ama asla hassas sensörlerin yakınında balata spreyi gibi sert kimyasallar kullanmayın. Bu basit önlemler motorunuzun yıllarca ilk günkü gibi hassas ve verimli çalışmasını sağlayabilir. Evet, artık top sizde. Gerekli bilgiyi aldınız, ilhamı kaptınız. Şimdi kendi aracınızda bir efsane yaratma zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.